Herkese selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizler için güncel bir eş rehber videosu çekmek istedim. Belki bildikleriniz vardır, bilmedikleriniz vardır. Eğer videoda atladığım şeyler varsa, eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Keyifli seyirler. Yeteneklerine geçmeden önce ilk başta upgrade'lerden bahsetmek istiyorum. İlk yükseltmemiz eşin Q yeteneğiyle alakalı. Ekstra bir tane charge mi istersin diye soruyor yoksa tek snare'la birden fazla enemy'ye hasar vermek ve sabitlemek mi istersin diye soruyor. Q yeteneğinin detaylarını videonun ilerleyen kısımlarında bulabilirsiniz. Eğer artı bir tek charge yani Twin Snare'ı seçerseniz Q'nuz stackleniyor ve 2 tane oluyor. 2 tane Q ile isterseniz bir düşmana 20'şerden 40 hasar verebilirsiniz ya da iki farklı düşmana 20-20 teker teker hasar verebilirsiniz. Size kalmış. Eğer Grady Snare'ı seçerseniz bir tane Q ile 2 ya da 3 kişiye aynı anda snare tutturabiliyorsunuz. Ben açıkçası ikinciyi seçiyorum. Çünkü 2 tane Q atacak vakit olmuyor bazen. Onun yerine 2-3 düşmana 20'şer damage vurmayı tercih ediyorum. Tabii oyun tarzınıza göre bu değişiklik gösterebilir. Bir sonraki upgrade'imiz de bize ya 2 tane dash ya 2 tane ulti seçeneği sunuyor. Bu özellikleri nasıl kullanacağınızı videonun ilerisinde anlatıyorum. Eğer soldakini seçerseniz 2 tane dash'iniz oluyor. Sağdakini seçerseniz 2 tane ultiniz oluyor. Kesinlikle 2 tane ultiyi seçmeyin. 2 tane dash'i seçin. Çünkü 2 tane ulti çok gereksiz oluyor. Bir tanesi hayli hayli yetiyor. 2 tane dash her an işinize yarayacaktır. Yeteneklere geçersek, öncelikle pasif yeteneklerinden bahsetmek istiyorum. Assault sınıfı olduğu için Assault sınıfının pasif yeteneklerine inherit ediyor. İlki Battle Surge, ikincisi Combat Reserve, üçüncüsü Stout Reload. Battle Surge'den bahsetmek gerekirse eğer rakibin armorunu kırarsanız kısa süreliğine hızlı şarjör değiştirme ve hareket hızı veriyor. Örnek veriyorum şu an normal şarjör değiştirme hızı böyleyken armoru kırdığımda gördüğünüz üzere çok hızlı şarjör değiştirebiliyoruz. Ve bu savaşlarda çok işinize yarıyor. Diğer bir yeteneğe gelirsek Combat Reserve. Bildiğiniz üzere oyunda support karakterler ve assault karakterler için iki farklı kutu var. Eşle beraber assault karakter kutularını açabiliyorsunuz. Bu pasifle ilgili verebileceğim ufak bir tavsiye var. Eğer elinizde hiç silah yoksa kesin bir tane silah veriyor ve ona uygun eklentiler veriyor. Onun dışında elinizdeki silaha göre eklenti verme oranı %80, %90. Yani direkt atlar atlamaz. Eğer düşman yoksa, aceleniz yoksa direkt bu kutuyu açmayın. Sevdiğiniz silahları elinize alın. Ondan sonra bu kutuyu açın ki onlara göre eklenti versin. Bir de Stout Reload var. Bu bence oyundaki en iyi pasiflerden bir tanesi. Otomatik şarjör değiştirme. Örnek veriyorum burada sıktınız. Diğer silaha geçtiniz. Şarjör otomatik değişti. Bu savaş anlarında çok güzel oluyor. Çünkü örnek veriyorum bunu öldürdünüz. Merminiz bitti diyelim. Buraya puşluyorsunuz. Bunu öldürürken şarjör değişiyor ve diğer silaha otomatikman geçebiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Eğer mesela şarjörü sıktınız, elinizde ise değiştirmiyor. Silahı değiştirmeniz lazım. Diğer silaha geçtiğiniz zaman otomatikman değiştirecektir. Aynı şekilde yerden şarjör aldığınız zaman da aynı durum geçerli. Örnek veriyorum yerden bunu aldık. Şu an değiştirmeyecek ama diğer silaha geçtiğimiz zaman otomatik değiştirecektir. Buna alışırsanız diğer sınıfları oynadığınız zaman biraz zorunuza gidiyor şarjör değiştirmesi. Öyle bir dezavantajı var. Diğer özelliklere bakalım. Kendi pasifi var. Kendi pasifi dash yeteneği. Havadayken bir daha boşluğa bastığınızda bu şekilde uzağa gidebiliyorsunuz. Bunu yapmak için WASD tuşlarına basmanız gerekiyor. Yani iki kere basarsanız olmuyor herhangi birine basmadan. Eğer D'ye basarsanız sağa gidecektir. A'ya basarsanız sola gidecektir. S'ye bastığınızda geri ve W'ye bastığınızda ileri gidiyor. Çapraz şu kadar gidebiliyorsun. Örnek veriyorum. D'ye bastınız bu kadar gidiyor. Bununla ilgili size bir taktik vereceğim. Bunu yapmanız için öncelikle ayarlardan mouse keyboard'dan şu W forward'ı scroll yukarı da scroll aşağı yapmanız gerekiyor. Hareket şu şekilde aslında çok zor değil. Dash'e bastıktan sonra scroll yukarı ve D'ye aynı anda basacaksınız. Gördüğünüz üzere. Bakın birden yön değiştirdim arkadaşa bakarken. Rakip bunu beklemeyecektir. Gerçekten basit bir hareket. A ya da D'ye basarken zıpladıktan sonra scroll'u atadığınız tuşu istediğiniz yerde yapabiliyorsunuz. Ne kadar geç yaparsanız o kadar geç yapıyor. Ne kadar erken yaparsanız o kadar erken yapıyor. Bunu beklemeyecektir rakibiniz. Bir de yavaş çekimde gösteriyorum. Rakibin gözünden de aşağı yukarı böyle gözüküyor. Savaşın her anında kontrollü bir dash atmak size her zaman avantaj sağlayacaktır. Ama benim tavsiyem hem de en basit olan rakibin üzerinden dash atmak. Rakibin hem arkaya dönmesi zaman alacaktır hem de hareketi idrak etmesi zaman alacaktır. En kolay ve en etkili dash yöntemi bu bence.
Onun dışında dash yeteneğinizi uçaktan atladığınızda, evac tower kullandığınızda veya takım arkadaşlarınız sizi respawn ettiğinde geri hemen değmeden önce kullanabilirsiniz. Bu şekilde rakiple aranızı kapatıp ya da açabilirsiniz. Onun dışında silahlara rakipten önce ulaşabilirsiniz ve bir tık ileri gidebilirsiniz. Mesela burada takım arkadaşlarım beni çağırıyor ve bunu duyan rakipler bana doğru koşuyor. Burada son anda dash'e basarak aslında hem yüksekten düşme cezası olan bir saniye duraklamayı atlatıyorum hem de rakiple mesafemi açıyorum. Onun dışında eş yeteneğinizi Gravity Cannon'larda kullanabilirsiniz. İnmeye yakın bir daha boşluğa basarsanız sizi 50-60 metre, yerine göre 100 metre yokuş aşağısı daha fazla ileri atacaktır. Attention, Evo. Aynı şekilde sol tarafa ya da sağ tarafa bakıp A ile veya D ile de dash atarsanız düz değil farklı bir yönlere gitmenizi sağlayacaktır. Bu da ne olur? Arkanızdan düşman gelirken sol tarafa giderseniz düşmanla aranızı farkı açarsınız veya düşmanı yakalamak isterseniz bu şekilde bir şeyler yapabilirsiniz. Onun dışında wall jump'ı göstereceğim. Wall jump'ta şöyle bir sıkıntı var. Normalde gelip böyle yaparsanız değmeden erkenden zıplayabilirsiniz. Ben şunu öneriyorum. Gelip tutunup yaptıktan sonra bir daha yapıp zıplayabiliyorsunuz. Yani duvarlara tırmandığınızı, ellerin tırmandığı gözüksün. Ama eğer tırmanmadan bazen zıplamaya basarsanız tam değmiyor. Wall jump ile ilgili detaylı rehberi de kanalımdan bulabilirsiniz. Diğer bir olay super jump. Super jump'ı yapabilmeniz için de jump'ı gene scroll atamanız gerekiyor. Hareketin normali şu şekilde. E'ye basar basmaz zıplarsanız scroll'la beraber bu şekilde gidiyorsunuz. Eşin dash yeteneğiyle şöyle kombolayabilirsiniz. Hop yaptıktan sonra bir daha basarsanız çok daha uzağa gideceksinizdir. Q yeteneği şöyle bir ark gönderiyor. Bayağı bir mesafede gidiyor. Tam ne kadar gittiğini bilmiyorum ama rakibe tutturmanıza gerek yok. Biraz mesafesi var. Örnek veriyorum. Şuraya atsanız da tutacaktır. Tam üzerinize atmanız gerekiyor ve tuttuğu yerde yere sabitleniyor. Bu ne yapıyor? Rakibin hareket etmesini kısıtlıyor ve 20 hasar vuruyor. Mesela duvarların arkasına geçmiyor. Örnek veriyorum şuraya atacaksanız orada takılıp kalacaktır. Yani rakip gene üzerine yürürse gene rakibi alıyor. O mesafesini içine girdiği zaman alıyor ama örnek veriyorum rakip şurada pusuyor. Bu da pusan rakibin eğer sol tarafına şöyle Q atarsanız gene o sabitlenecektir. Hani üzerine atmanıza gerek yok. O mesafeye atmanız yeterli. Arkstar'ı en güzel kombinleyebileceğiniz eşya aslında bombalar. Eğer bombayı da Arkstar aynı zamanda tutturursanız rakip %90 o bombayı yiyor. Tabii bunun için zamanlama bir tık önemli. Öncesinde bombayı atıp hemen ardından Q atarsanız en iyi zamanlamayı elde edeceksinizdir. Onun dışında kapı fightlarında çok önemli. Eğer kapı kırılacaksa veya kapıdan uzaklaşacaksanız oraya Arc Snare bırakabilirsiniz. Düşman size pushladığında hem damage yiyecektir hem de kendini sabitleyecektir. Diğer bir efektif yöntem ise ulti ile kaçarken geriye Arc Snare bırakmak. Bazı durumlarda sıkışabiliyoruz ve kaçmaya çalışıyoruz. Ultinin bittiği yere bir tane Q bırakırsanız peşinizden gelen rakip ona takılacaktır ve hareketi kısıtlanacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse Arc Snare'ı koşu yollarına, kapı arkalarına, her tarafa bırakabilirsiniz. Kendi oyun stratejinizle harmanlayabilirsiniz. Gelelim ulti yeteneğine. Eşin ultisi belli bir mesafeye hızlıca ışınlanmanızı yarıyor. Z'ye bastığınızda eline kılıcını alıyor ve mesafeyi görebiliyorsunuz. Sınırlarını görebiliyorsunuz. O mavi çizgi maksimum gidebileceğiniz mesafe. Yukarı aşağı sağ sol istediğiniz yere kadar gidebilirsiniz. Çok güzel rotasyon atmanızı, düşmanları arkalamanızı ya da kaçmanıza yarıyor. Eşin ultisiyle ilgili verebileceğim çok fazla tavsiye yok aslında. Yerinde puşlamanız gerekiyor, yerinde de kaçmanız gerekiyor. Onun dışında savaş sırasında kullanabileceğiniz bir taktik buldum ama onu ne ben kullandım ne de bana karşı kullanıldı. Ben gene de size göstermek istiyorum. Belki siz kullanırsınız.
Kısaca anlatmam gerekirse rakiple çatışırken çok uzağa olmayacak şekilde ulti atıyorsunuz. Ulti bittiği anda geriye doğru dash atıyorsunuz. Geriye doğru dash attığınız zaman ultiye yeniden giriyorsunuz. Rakibe biraz sıkıp bir daha dash atıyorsunuz geriye doğru. Sonra geri rakibe sıkıyorsunuz. Bu rakibin aklını karıştıracaktır. Ama dediğim gibi savaş anında bunu yapabilmek biraz marifet istiyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz beğenip abone olup yorum atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol chatlar.